Anadolu coğrafyası, üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, Avrupa ve Afrika kıtalarına deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması, olumlu iklim şartları, verimli toprakları ve bol su kaynaklarına sahip olması nedenleriyle tarih boyunca göç ve istilaya uğramıştır. Bizden milyonlarca yıl öncesinde yaşamış ilk atalarımızın Afrika kıtasından çıkıp dünyanın birçok bölgesine göçünden tutun, Türklerin Anadolu'ya girişine kadar birçok medeniyet yaşamış ve son bulmuştur. Tarih boyunca birçok önemli uygarlığın barındığı Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile dünya tarihine birçok ilke şahitlik etmiştir. Masallara konu olan bir gizem barındıran, felsefi düşüncenin çıkış noktası olan, Doğu ve Batı'nın verimli toprakları üzerinde kurulan Anadolu uygarlıkları, dünyaya miras bıraktıkları, kazandırdıkları gelişme ve yeniliklerle de tarihteki yerini almıştır. Doğu mistisizminin doğuşunu gören, matematiğin ve astronominin, geometrinin ortaya çıkışındaki öncü isimleri büyüten ve doğusundan batısına nakledilen bilginin İnanılmaz evrimini gören Anadolu'daki uygarlıkların gelişim basamaklarında insanlığa olan yardımı da böylece görülebilmektedir. Anadolu uygarlıkları tarihin önemli süreçlerini yaşamış, ortaya çıkan ve henüz çıkmamış olan derinlerde yatan medeniyetleri kadar bekletmekte olduğu gizemle de değerini korumaktadır. Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hacılar gibi tarihi yerlere ev sahipliği yapan Kadim Anadolu, insanların avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene geçmesini sağlayan, tarım ve hayvanların ehlileştirilmesi gibi adımların izlenebildiği merkezler Anadolu'nun her köşesinde yer almaktadır. Dini, ticari ve kültürel açıdan önemli, bu yerleşimlerin tarihi milattan önce 12 bin yılına kadar gitmektedir. Göbeklitepe, şu ana kadar keşfedilen tarihin en eski insan eliyle inşa edilmiş tapınağı olarak kabul edilir. Doğal bir tepenin üzerinde yer alan tapınağın çevresi düz çizgiler halinde dizilmiş taşlarla sınırlandırılmıştır. Tapınağın içinde T biçimli sütunlarda birçok figür yer almaktadır. Bu sütunlarda yer alan aslan figürleri Anadolu'da tarihin ilk dönemlerinde aslanların bölgede yaşadığını belgelemektedir. Sütunlarda insan figüründen çok hayvan figürleri vardır. Bazı sütunların boyları 3 metreye ulaşmaktadır. Tapınakta yer alan çizimler çok basittir. Dini bir merkez olduğu düşünülen Göbekli Tepe'de dikdörtgen şeklinde iki büyük tapınak mevcuttur. Tapınakların yanında yer alan çukurlara büyük bir olasılıkla ibadet etmeye gelenler içlerine adaklarını bırakıyorlardı. 1964'te keşfedilen Göbekli Tepe, yerleşik hayata henüz geçmemiş avcı toplayıcı insan topluluklarının bir araya getiren tarihin ilk dini yapısıdır. Tarihin sıfır noktası diyebileceğimiz Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yoktur. Fakat bu anıtsal yapılara bakıldığında eski taş çağına kadar uzanan birkaç bin yıl daha eskiye, tarih öncesi dönemlerin ortalarına kadar giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının milattan önce 8000 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihten sonra terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. İnsanlık tarihinin bilinen ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük, Konya'nın Çumra ilçesi sınırlarında olup ilçenin 10 kilometre doğusunda yer almaktadır. Höyük, farklı yükseklikte iki tepe arasında olması nedeniyle çatal sıfatını almıştır. Çatalhöyük 1958 yılında James Mallard tarafından keşfedilmiş ve ilk kazılar 1961-63 yılları arasında yapılmıştır. Yapılan kazılarda toplam 13 yapı ortaya çıkarılmıştır. Şehri sınırlayan veya koruyan herhangi bir duvar bulunmamıştır. Yerleşim yerindeki binalarda malzeme olarak kerpiç, ağaç ve kamış kullanılmıştır. Binalar arasında herhangi bir sokak bulunmaz. Evlere ve diğer binalara giriş çıkışlar damlardan gerçekleştirilir. Evlerde herhangi bir pencerede bulunmamıştır. Evler birbirine bitişik bir şekilde inşa edilmiştir. Çatalhöyük'te tahmini 5000 kişinin yaşadığı düşünülmektedir. Evlerin planları birbirinin aynıdır. Binaların iç yüzlerinin sıvanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu sıvalı yüzeylerde kırmızı, pembe, kahverengi ve siyah renklerde geometrik desenler
av sahneleri ve hayvan kabartmalarına rastlanmıştır. Dini anlam taşıyan boğa figürü binaların duvarlarında sıkça kullanılmıştır. Ayrıca birçok evde gerçek boğa başlarının kille sıvanması ile yapılmış kabartmalar bulunmuştur. Orta Anadolu'da bilinen ilk köy olan Aşıklıhöyük, Aksaray ilinin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda Gülağaç ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Melendiz Nehri'nin kıyısında yer alan Aşıklıhöyük, İhlara Vadisi'nin başladığı Selime'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Aşıklıhöyük, avcı toplayıcı ve göçerlerin yerleşik hayata geçtiği Orta Anadolu'da bilinen ilk köydür. Aşıklı halkı esas olarak avcı ve toplayıcı bir topluluk olmanın yanı sıra ilk tarım topluluklarındandır. İlk olarak 1963 yılında Edmund Gordon tarafından keşfedilmiştir. Aynı sene başlatılan çalışmalarda yerleşimin tarihi milattan önce 8000'li yıllara dayandığı ortaya çıkarılmıştır. Bu tarihi bakımından Orta Anadolu'da şimdiye kadar keşfedilen en eski yerleşim yeridir. Aşıklıhöyük'te inşa edilen binalar Anadolu'nun diğer höyükleri içinde örnek teşkil etmiştir. İnşa edilen binalar birleşik düzende, taş temelli, kerpiç duvarlı ve damdan girişlidir. Binaların tabanları kil ile sıvanmıştır. Bölgenin volkanik yapısı nedeniyle Aşıklıhöyük'te çok sayıda obsidyen alet bulunmuştur. Yerleşimciler obsidyenden üretilen alet ve silahları Orta Doğu'daki ve Anadolu'daki diğer höyükler ile alışverişte kullanmışlardır. Yerleşkede bulunan ve üzerinde cerrahi müdahale izleri taşıyan iki kafatası, ilk beyin ameliyatı veya otopsinin Aşıklıhöyük'te gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor. Burada yaşayan insan toplulukları ilk kez buğday, arpa, mercimek, bezelye gibi bitkileri yetiştirmeye başlayan ilk çiftçiler olmuştur. Hayvancılıkta yapan yerleşimciler koyun, keçi, sığır, domuz, geyik ve tavşanların yanı sıra Melendiz Nehri'nden de balık avlamışlardır. Anadolu'da bu gibi daha onlarca yerleşim yeri vardır. Birçok ilklerin yaşandığı bu bereketli topraklar altında koskoca bir tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Milattan önce 3000'li yıllarda pek iyi bilinmeyen nedenlerden ötürü güneye doğru göçe başlayan Kuzey Avrupa kavimlerinden birisi olan Hititler, diğer adıyla Etiler, Anadolu'ya milattan önce 2000'li yıllarda Kafkasya üzerinden gelmişler ve Güneydoğu Anadolu'ya geçmişlerdir. Milattan önce 2000 ile 1600 yılları arasında Anadolu'da o dönemlerde hakim olan Hatti ve Hurri beyliklerinin yanı sıra Hint Avrupalı kavimlere de rastlanmaktadır. Bu dönemlerde Hitit prenslerinin kendilerine çeşitli politik sebeplerle Hattice ve Hürrice ad takmaları, kimin yerli halk, kimin Hint Avrupalı göçmen kavimler olduğunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Hititlerin tarihteki yerine dair bilgiler yüzyılın başında elde edilmiştir. Yozgat tabletleri olarak bilinen tabletlerin çözülmesinin ardından bu tabletlerde geçen Anadolu'daki Hatti ülkesine dair bilgiler elde edilmiştir. Anadolu'da uzun süre yaşamış olan Hattiler, Hitit kültürünü ve yaşamını da oldukça etkilemiştir. Zamanla bu iki kültür birbirine kaynaşmış ve Hitit kültürü olarak var olmaya devam etmiştir. Hititler ticaret ve hayvancılık yaparak hayatlarını sürdürüyor olsa da ana geçim kaynakları tarım olmuştu. Bu yüzden Hititler izledikleri genişleme politikalarında ticaret yollarına sahip olma amacı kadar verimli toprakları ele geçirme amacını da taşımıştır. Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı bir toplum olan Hititler de tanrı inancı da doğa temelliydi. Hititler kutsal saydıkları değerleri, bayramları, tapınakları ve tapınma şekilleri, ayrıca tanrıları da bir tarım toplumu için önemli olan hava, su, toprak gibi unsurlara göre şekilleniyordu. Sanatı, dini, savaşları, güçlü krallığı ve kralları ile tarihteki önemli uygarlıklardan biri olan Hititlere dair ilk kalıntılar Kültepe'de bulunmuştur. Hitit İmparatorluğu'nun milattan önce 17 ile 13. yüzyıllar arasında başkent olan Hattuşaş, Çorum'un 82 kilometre güneybatısındaki Boğazköy'de kurulmuştur. Hattuşaş Antik Kenti, UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. Milattan önce 3000 yılından başlayarak Hattuşaş'ta yerleşim vardır. Bu zamandaki yaşam alanları genel olarak Büyük Kale civarında olmuştur. Büyük Kale 250 metrelik bir kayalık üzerine kurulmuş ve üstünde kraliyet sarayı ve imparatorluğun yönetim merkezi bulunmaktadır.
Milattan önce 19 ve 18. yüzyıllarda Asur ticaret kolonilerinin yerleşmeleri aşağı şehirde görülmektedir. Bu dönemde tutulan ticaret kayıtlarında ilk kez Hattuşaş ismi görülmektedir. Ayrıca ele geçen bilgilerde Hattuşaş şehrinin milattan önce 18. yüzyılda Kuşara'nın kralı Anitta tarafından yakılıp yıkılmıştır. Milattan önce 1700 yıllarında yıkıntılardan kalanlar yeniden inşa edilerek Hattuşaş'ta tekrardan yaşam başlamıştır ve milattan önce 1600 yıllarında 1. Hattuşili tarafından Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen Kadeş Antlaşması milattan önce 1280'de Mısırlılar ve Hititliler arasında imzalanmıştır. Hititlerin ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri ve Nefertiti ile evlenmesi için gönderilen bir Hitit prensinin öldürülmesi sonucunda Kadeş Savaşı yapılmış ve savaş sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Hitit kralı II. Mutavalli ve Mısır kralı II. Ramses'in başında olduğu ordular 2 gün boyunca Kadeş Kalesi önlerinde savaşmıştır. Ancak savaş bir sona varamayacak şekilde ilerlediğinden Kadeş Savaşı bir antlaşma ile bitirilmiştir. Mısır kayıtlarında savaşı Mısır'ın kazandığının yazmasına rağmen Hitit kaynaklarında bu tam tersi şekilde yer almaktadır. Ancak imzalanan Kadeş Antlaşması ile savaşan her iki devlet de birbirlerine saldırmama sözü vermiş. Kadeş, Hitit topraklarında kalmış, birbirlerinin topraklarına yapılan saldırılarda da birbirlerini savunacaklarına dair güvence vermişlerdir. Bununla birlikte Kadeş Antlaşması, doğudaki ticaret yolları sebebiyle o bölgeyi ele geçirmek isteyen Asur devletinin yarattığı tehdide karşı birlik olma amacını da barındırmıştır. Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan ve kökenleri Balkanlar olan Friglerin tarih sahnesinde görünmesi milattan önce 750 yılına denk gelmektedir. Ancak Frigler yıllar sonra geniş bir alanda egemenlik kuracakları Anadolu'ya milattan önce 1200'lü yıllarda gelmiştir. O tarihe dek boylar biçiminde bir yaşam sürmüşlerdir. Günümüzde Eskişehir, Afyon ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frigler, aynı topraklarda yaşayan Yunan halkı üzerinde de büyük etki sahibi olmuştur. Bu etkileşim sonucundan Frig kültürü, Roma ve Yunan kültürü içinde kendisini barındırmıştır. Bazı kaynaklara göre Trakya, bazılarına göre ise Hint-Avrupa kökenli bir kavimden gelen Frigler, Anadolu'da var oldukları süre içinde Helen, geç Hitit uygarlıklarının ve bunların yanında Kelt kültürünün de etkisi altında kalmıştır. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulan uygarlıklardan biri olan Frigler, Anadolu'daki dağınık boylar ve düzensiz siyasi yapı nedeniyle ancak milattan önce 750 yılında siyasi bir birlik oluşturabilmiştir. Friglerin ilk kralları ise Gordius'tur ve bu yüzden başkentlerine Gordion adı verilmiştir. Tarih sayfalarında sıkça adı geçen Kral Midas ise yine bir Frig kralıdır. Midas ile güçlü dönemlerini yaşayan Frigler, Roma dönemine dek Anadolu'da varlığını sürdürmüştür. Batı Anadolu'da Menderes ve Gediz ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya, orada yaşayanlara ise Lidyalılar denilmiştir. Hint, Avrupa kavminden olan Lidyalılar, bu bölgeye doğudan gelmişlerdir. Lidyalılar, Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altına girmiştir. Lidyalıların dili Hitit dili ile benzerlik göstermektedir. Friglerin yıkılmasıyla Lidyalılar, milattan önce 680 yılında bağımsız bir devlet kurmuşlardır. İlk kralları Giges'tir, başkentleri Sardes'tir. Bu o dönemin en büyük ve en zengin kentidir. Giges çok güçlü bir ordu kurup sınırlarını doğuda Kızılırmak'a kadar genişletti. Kimerlere karşı yürüttüğü savaşlar sırasında Asurlularla işbirliği yaptı ve kral yolunu Asur'a kadar götürdü. Milattan önce 585 yılında Medlerle barış yapılarak Kızılırmak Lidyalılarla Medler arasında sınır oldu. Lidyalılar parayı ilk kullanan medeniyet olmuştur. Parayı yapmak için altın ve gümüş kullanırlardı. Son kral Kroisos zamanı devletin en parlak ve en zengin dönemi olmuştur. Ancak Pers İmparatorluğu'nun ani bir saldırısı sonucunda bu zengin devlet tarihe karışmıştır. Urartular, milattan önce 1. yüzyılın başında Anadolu'da Van Gölü çevresinde kurulan bir devlettir. Bu bölgeye yerleşen kavimler, beylikler ve aşiretler halinde yaşamaktansa bir devlet kurarak kendilerini koruyabilmek adına zaman içinde bir araya gelmiş ve Urartu devletini kurmuştur. Başkenti Van Tuşba olan Urartu devleti
milattan önce 8 ve 7. yüzyılda en güçlü olduğu dönemi yaşamıştır. Bu dönemde devletin sınırları içinde İran'ın kuzeybatısı, Aras Vadisi ve Doğu Anadolu yer almaktaydı. Mezopotamya ve Asur sanatının etkisini barındıran bir kültüre sahip olan Urartular, çivi yazısı ve Hitit hiyeroglif yazısını kullanan bir devletti. Urartuların siyasi ilişkilerinde öne çıkan devlet Asurlulardı. Asurlular ve Urartular birçok kez savaşmıştır. Asurluların kayıtlarında Urartuların adı geçmektedir. Bu kaynaklarda Asurluların Urartulara karşı savaştığından bahsedilmektedir. Bu savaşların da etkisiyle Urartuların yapılarında savunmada kolaylık öne çıkarılmıştır. Bulundukları dağlık, kayalık bölgenin avantajı ile dik yamaçlara yapılan yapılar savunma için bir kolaylık sağlamıştır. Maden işlemede gelişen Urartular, bulundukları bölge ve çevresinde metal işlemecilik üzerine önemli çalışmalar yapmış ve diğer uygarlıkları da etkilemiştir. Urartuların tam olarak hangi tarihte yıkıldığı bilinmemekle birlikte en geç milattan önce 585 yılında yıkıldığı düşünülmektedir. Yıkılış tarihi gibi nasıl yıkıldıkları da tam olarak bilinmemektedir. Genel inanışa göre İranlı Medlerin ve Orta Asyalı İskitlerin yıktıkları yönündedir. Anadolu tarihinde Demir Çağı uygarlıkları arasında yer alan Geç Hititler, Tuz Gölü ve Fırat Nehri arasında kurulmuş devletlerin oluşturduğu uygarlıktır. Milattan önce 1200'lü yıllarda Ege'den göç eden toplulukların birbirlerinden bağımsız halde kurdukları devletlerden oluşmuştur. Yıllar içinde çevre kültürlerden etkilenen Geç Hititler, milattan önce 11. yüzyıldan sonra Aramilerin siyasi ve kültürel etkisi altında kalmış, sonucunda da Aramileşlerdir. Kargamış kenti, bir ticaret kenti olarak Geç Hititlerin en önemli ve ünlü kenti olmuştur. Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'ı birbirlerine bağlayan bir kavşak kenti konumundadır. Kendilerinden önceki Hitit kültürü ve sanatını yaşatan Geç Hititler, mimari açıdan da bu etkiyi sürdürmelerine karşın kendilerine ait Hilani isimli bir malikane tarzını mimarilerine katmışlarıdır. Bir diğer sanat olan heykeltıraşlık ise mimari ile iç içe geçmiştir. Ancak bir süre sonra heykeltıraşlık mimari için yapılır hale gelmiştir. Ayrıca oymacılık da bu uygarlıklarda öne çıkan bir diğer zanaattır. Geç Hititler, dini törenleri ve sembolleri bakımdan da Hititlere bağlı kalmışlardır. Tüm krallıklarda Hitit hiyeroglif yazısını kullanarak ortak bir kültür yaşatılmıştır. Uzun bir süre Urartu ve Asurlulara bağımlı halde varlıklarını sürdürmüşlerdir, ancak sonunda Asurlular tarafından yıkılmışlardır. Truva, Homeros'un İlyada ve Odeysya destanlarına konu olmuş olan, günümüzde Çanakkale'nin Tevfikiye köyü yakınlarında bulunan tarih sahnesinin en önemli kentlerinden biridir. 9 tarihsel katman halinde ele alınabilecek olan Truva, varlığı boyunca 9 kere doğal afetler yüzünden yıkılmıştır. Bu sebeple de kentin 9 ayrı katmanı bulunmaktadır. Bu 9 katman ortalama olarak 5000 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Konumu nedeniyle Anadolu'da doğu ve batı arasında bir köprü görevi gören topraklar üzerinde yer alan Truva, bu stratejik konumu ile her zaman birçok uygarlığın hedefi haline gelmiştir. Milattan önce 2000 ve 3000 yılları arasında konumunun getirdiği avantajlar sayesinde canlı bir kültürel merkez ve krallık yönetimi altında yaşayan yerleşik tarım toplumlarının yaşadığı bir bölgeydi Truva. Konumu nedeniyle birçok savaşa neden olan Truva sırasıyla Perslerin, Büyük İskender'in, Selevkosların, Pergamon Krallığı'nın ve Romalıların egemenliğine geçmiştir. Arkeoloji için önemli kazı alanlarından biri olan Truva, Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1870'lerde keşfedilmiştir. 1998 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Milattan önce 546 yılında bir Pers imparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğu ortaya çıktı. O dönem Anadolu'da hakim güç olan ve serveti çok fazla olan Lidya kralı Krezüs, bu serveti Pers kralı Büyük Kiros'a saldırmak için kullandı. Bu hareketiyle ülkesinin sonunu getirdi ve Persler milattan önce 546'da Lidya başkenti Sardes'i yerle bir etti. İonya Krallığı ve Lidya'dan arta kalan şehirler Pers buyruğuna girmeyi reddettiler, savaşmak için hazırlık yaptılar ve Sparta'dan yardım istediler.
Sparta beklenilen yardımı yapmadı, Kiros'a sadece bir elçi göndererek onu uyardı. Sonuç olarak daha fazla direnemediler ve Pers egemenliği altına girdiler. Milattan önce 336'da Makedonya kralı II. Filip beklenmedik bir şekilde öldürülünce Makedonya tahtına o dönem çok meşhur olan ve bayağı genç olan oğlu İskender geçti. Perslerle savaşmaya yetecek büyüklükte bir ordu ve onların güçlü donanmaları karşısında dayanacak bir donanma kurmak için hemen çalışmaya koyuldu. Perslerle ilk olarak Biga çayının yakınlarındaki Granicus Savaşı'nda karşılaştı ve onları bozguna uğrattı. Zaferin ivmesiyle batı kıyılarına yöneldi, Lidya ve İonya'yı sırayla bağımsızlıklarına kavuşturdu. Bu bölgedeki kontrolü sağladıktan sonra İskender Anadolu içlerine yöneldi. Frigya, Kapadokya ve en son Kilikya'ya kadar ulaştı. Ardından gerçekleşen İssos ve Gaugamela muharebelerinde Ahameniş İmparatorluğu hükümdarı 3. Darius'u perişan etti. Daha sonra Pers kralı 3. Darius'u devirdi ve Ahameniş İmparatorluğunu tamamen fethetti. Büyük bir yenilgiye uğrayan 3. Darius, Fırat'ın doğusuna kadar sürüldü ve böylece Anadolu'daki Pers hakimiyeti son bulmuş oldu. Antik çağın en güçlü imparatorluklarından olan Roma İmparatorluğu, milattan önce 190 yılından itibaren gözünü Anadolu'ya dikmiştir. Romalılar zamanla Anadolu'yu parça parça ele geçirip daha sonraları İmparator Augustus döneminde Anadolu'nun tamamına hakim oldular. Roma İmparatorluğu yerel yönetimlere büyük yetkiler tanıdı ve askeri güç sağlayarak bölgeyi güçlendirdi. Milattan sonra 2. yüzyıl süresince Anadolu dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri haline geldi. Bu toprakların Anadolu olarak anılması da bu döneme denk gelir. Romalılar Anadolu'yu güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia olarak adlandırdılar. Roma'nın giderek gücünü ve birliğini kaybetmesiyle 395 yılında imparatorluk doğu ve batı olarak ikiye bölündü. Böylelikle Anadolu'da yüzyıllar sürecek olan Bizans dönemi başlamış oldu. Orta Çağ'da Anadolu'ya çoğunlukla Bizans İmparatorluğu hakim olmuştu. 632 yılında Hz. Muhammed'in ölümünün ardından gerçekleşen Müslüman Arap fetihleri Anadolu'ya da sıçramıştır. Halife Ömer döneminde Suriye, Mısır, Irak ve İran gibi önemli bölgeler İslam İmparatorluğu'na dahil olmuş ve bu bölgelerle komşu durumunda olan Anadolu da bu fetihlerden kültürel ve dini açıdan etkilenmiştir. Daha sonraki yıllarda Anadolu'ya yapılan Müslüman Türk akınları ve burada kurulan devletler Anadolu'nun İslamlaşma sürecini başlatacaktı. Özellikle Selçuklu Hanedanı döneminde Anadolu hem kültürel hem de mimari yönden bir İslam diyarı haline gelecekti. Türkler çeşitli sebeplerden ötürü ana vatanları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlar ve kendilerine yeni bir vatan aramaya başlamışlardır. Bu yüzden Selçuklu Türkleri çevre bölgelere akınlar düzenlemeye başlamışlardır. Örneğin Anadolu'ya yapılan ilk akınlar 1015'ten 1018 yılları arasında gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklular 1040 yılındaki Dandanakan Muharebesi ile Gaznelileri mağlup etmiş ve bağımsız olmuşlardır. Selçukluların bağımsız olmasıyla beraber çevre bölgelere yapılan akınlar daha sistemli hale gelmiştir. Nitekim bu akınlar sonucunda Anadolu'nun uygun bir bölge olduğu anlaşılmıştır. Anadolu hakimiyeti için Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'yu elinde bulunduran Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş 1048 yılında gerçekleşmiş ve Pasinler Muharebesi olarak bilinen bu savaş Selçuklu zaferiyle noktalanmıştır. 6 Ağustos 1071 tarihinde Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen Selçuklu ve Bizans orduları büyük bir savaş vermiş ve kesin Selçuklu zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zaferle beraber İran, Azerbaycan, Horasan gibi bölgelerde bulunan Türkler kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye başlamıştır. Anadolu Selçuklularının Moğol istilaları sonucu dağılması üzerine yerine 1299'dan 1922'ye kadar Osmanlı Devleti bu topraklarda hüküm sürmüştür ve bize Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bu kadim ve bereketli toprakları miras bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda buluşuncaya dek hoşça kalın.